Şimdi burası ne olacak? Biz burayı koruyacağız, kollayacağız. Irak burayı koruyamıyor, kollamıyor diye bunlar Amerikan ve İsrail şemsiyesi altına alınacaklar. Ben şimdi bir samimiyet testi soruyorum. Samimiyet testi şu. PJA'nın konumunu peki nasıl yorumlayabiliriz? Hani günümüz bir meseleydi Amerika Birleşik Devletleri için aşağıdan gelmesi aslında ama bugün de yeni bir cephe açıp açılmayacağı konuşuluyor. İran aslında bir şeyi kolaylaştırıyor. Şu bölgede KDP var. Türkiye buraya operasyon yaparken İran bir anda geldi, Erbil'e vurdu. Şimdi burada bir jeopolitik temizlik yapılıyor. Fav limanından kalkınma yolu geçecek. Burayı da istikrarsızlaştırıyor. İran gerilimi nedeniyle Amerika ve İsrail ve de İngiltere bölgeye iyice yerleşecekler. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı ile haritanın başında birlikteyiz. Amirim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine yayının başında kısa bir çağrı yapabiliriz. GZT YouTube kanalına izleyicimize abone olmaları yönünde. Evet, biz abone olmalarını bekliyoruz, istirham ediyoruz. Teşekkür ederiz. Amirim, İran Savaşı'nın aslında birçok cepheden konuştuk haritalar üzerinden. Bugün biraz daha hani yayınlarda aslında siz ipucunu vermiştiniz Irak'ın kuzeyiyle alakalı İran Savaşı'nın dahili noktasında. Ve de son dönemlerde gördük ki aslında İran Kuzey Irak'taki bazı bölgelere kara operasyonları düzenlendi, havadan vurdu. Bir de gündeme geldi bu konu. Öncelikle bölgede kimler var? Burayla başlayabiliriz. Sonrasında İran'ın bölgeye yönelik hareketliliğini açıyor oluruz. Şimdi burada ben çok ilginç bir şey söyleyeceğim. O da şu. İran bugüne kadar PKK'ya destek verdi. Kendi topraklarında, faaliyetlerinde bazen kısıtlama yaptı ama Türkiye'ye karşı bütün terör eylemlerinde PKK ve onun bütün uzantılarına destek verdi. Hatta şimdi bile Türkiye'nin sınırındaki karakollarda PKK'ların olduğuna dair, İran olduğuna dair bilgiler var. Oraya özellikle teslim ettiklerine dair. Şimdi aslında İran biliyorsunuz bir bakıma da İsrail ve ABD'nin bölgede varlığını kolaylaştırıcı bir etken. İran olmasın mesela. İran'ı devreden çıkart şimdi. O zaman Kenger Körfez'de Arap ülkelerinde Amerikan varlığının meşru bir zemini kalır mı? Neye karşı burada Amerikan üsleri var? İran tehdidine karşı. Dolayısıyla bu tehditin ortadan kalkması durumu söz konusu olabilir mi şu anda? Başka bir tehdit ortaya koymadığınız sürece. Peki İsrail, İran ortadan kaldırdığınız zaman İsrail'in saldırılarının ve silahlanmasının meşru bir zemini kalır mı kendilerince? Hiçbir zaman meşru değil ama kalır mı yani? Bir gerekçe. Hep İran diyorlar. Şimdi peki İran madem öyle, İran niye Irak'ta saldırıyor? Niye saldırıyor? Acaba neyi kolaylaştırıyor? İran aslında bir şeyi kolaylaştırıyor. Neyi kolaylaştıracağına bakacağız. Ama önce şunu söyleyelim. Şimdi bu Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetimi. Kürdistan falan diyorlar. Ben demiyorum. Neden Türkiye denmesine karşı çıkanlar bu bölgede Türkmenler var, Araplar var ama burası Kürdistan'dır diyorlar. Ben de demiyorum. Sen Türkiye demediğin sürece ben de oraya Kürdistan demem. Çünkü bu bölgede Türkler var, Türkmenler var. Türkçe konuşmaları, Türkçe eğitim almalarının yasak olduğu bir yerden bahsediyoruz. Irak'ın Irak, Kürdistan denilen bölgede Türkçe konuşmak, Türk köyleri arasında, yerleşim arasında gidip gelmenin bile çok zor olduğu, Türkçe ana dilde eğitim almadıkları, hani burada hep ana dilde eğitim diyor ya, işte görsünler. Irak, Kürdistan'ı bölgesel yönetimindeki durumu bir görsünler. Önce onu söylesinler. Kürtçe konuşabiliyorsun, Arapça konuşabiliyorsun. Türkçe yok. Hangi devlet dairesinde Türkçe hizmet veriliyor? Onun altını çizelim. Bu çok önemli bir şeydir. Kral çıplak. Hiç kimse bu konudan bahsetmiyor, ben bahsedeyim. Irak, Kürdistan'ı denilen bölgede Türkler yok sayılıyor. Türkmenler yok sayılıyor. Orası Kürdistan'dan deniliyor. Bu Erbil'de, Süleymaniye'de Türkler var ya. Bizim asırlık, binlerce yıllık memleketimiz burası ya. Tamam? Onun için buna ders olsun. Ders olsun bu. Yani böyle yok demokrasiymiş, yok bilmem neymiş, yok şuymuş, yok buymuş. İşte al burada. Şimdi burada iki tane kısım var. Bu Irak, Kürdistan'ı denilen despot yönetim altında. İki tane yer var. Şimdi bu kendilerinden başka hiç kimseyi var kabul etmeyenler, başkalarının memleketlerinde ise aksini savunanlara ders olsun diye söylüyorum. Çünkü çok gerçekten sinirliyim bu konuda. Burayı hiç analiz etmeden sanki burada her şey güllük gülistan. Ya bunların yaptığına bir bakın ya. Bunların yaptığına bir bakın. Şimdi bunlar KYB ve KDP diye iki tane grup var burada. Kürdistan Yurtseverler Birliği, Talabani'nin, Kürdistan Demokrat Partisi, bu da Barzani'nin. Şimdi Barzani daha fazla bu yerel meclise milletvekili sokuyor. 38 tane, 23 tane de Talabani sokuyor. Ama tek başına hiçbir tanesi iktidar olamıyor. Burada peşmerge denilen bir kuvvet var. Şimdi bu peşmergeler de ikiye ayrılmış vaziyette. 80. birlikler KDP'liler, Barzaniler. 70. birlik denilenler de Talabaniciler. Talabani şeyinde. Şimdi bu KDP, Barzani sınırı bizle. O bölge çünkü Süleymaniye bölgesinde KYB var. Şu bölgede KDP var. Burası Türkiye ile sınır daha çok.
şöyle yapalım. Bunlar KYB İran'la. Bunlar İran'a ilişkileri var. Bunun da Türkiye ile ilişkileri var. Ama sadece menfaat ilişkisi. Şimdi önce bunlar yuvalanıyorlar. Bunlar hiçbir tanesi birbirine hani PKK ayrı, bunlar ayrı. Öyle bir şey değil. PKK Kandil bölgesine, bu bölgede işte buralarda biliyorsunuz Haftanin, Avaşin, işte bu bölgelerde, şu bölgelerde Haftanin, Avaşin var. Basyan var, bilmem Gare var falan. Buralarda adam resmen ne peşmergeyi dinliyor ne bir şey, kendi kendine haraç alıyor. Vergi topluyorum diyor bu PKK burada. Burada o Kandil dağlarını mesken tutmuşlar. Şehirlere de inmişler, yerleşmişler. İşte Mahmur kampı var. Oradan da Mahmur kampını bir eğitim, bir altyapı olarak kullanıyor örgüt. Buradan yetiştiriyor, salıyor. Yetiştiriyor, salıyor. Şimdi bunlar yani o mahmur kampı dedikleri yer, sakın bizim halkımız şöyle düşünmez. Ya garibanlar ya. Bunlar da orada ne işte o kamplarda yaşıyor. Ya burası eğitim kampı. Şimdi bu mahmur kampındakilerin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Türkiye'ye gelecekler eğitilmiş halde. Türkiye'yi ne hale getirirler bilmiyorum. Şimdi bir kere bu Talabani, İran'la ilişkileri iyi. KDP'nin de Amerika ile, Türkiye ile, İsrail ile, aslında ikisinin de ilişkisi İsrail'le çok iyi. Yani burası, bu bölge, bunlar İsrail'in istasyonları, Amerika'nın istasyonları. Şimdi burada daha önce Türkiye buraya operasyon yaparken İran bir anda geldi, Erbil'e vurdu. Vallahi vurdu mu vurmadı mı onu da bilmiyoruz. Ama vurdu dediler. Hani bir şey görmedik. 2021-2022 yılında bir resim, bir patlama, bir video, orada parça bir şey görmedik. Ama Amerika hemen ne dedi biliyor musunuz? Biz buraya yoğun operasyonlar yapıyorduk o zaman. Sizi İran'a karşı koruyalım. Irak'ın kuzeyi bölgesel yönetimi Erbil'e hava savunma sistemleri getirelim dedi. Hatırlar mısınız? Hava savunma. Bu İran'a karşı mıydı acaba? O anda oraya devamlı operasyon yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Uçaklarımız geliyordu, İHA'larımız geliyor, SİHA'ları. Aslında PKK'yı korumak için bu İran saldırılarını bahane ederek bölgeye bir hava şemsiyesi kurarak Türkiye'nin girişini engellemeye çalıştı. Bu şimdi buraya, bu bölgeye yerleşmek için Amerika ve İsrail'in biz sizi burada Irak'da koruyalım diye bu bölgede üstlenmelerine neden oluyor. Ki bugünlerde de aslında İran saldırılarıyla çekmeye başladı Patriot'ları, Amerika Birleşik Devletleri. Halbuki aslında tam gerekçe olarak koyduğu senaryonun uygulandığı andayız ama İran saldırılarıyla bölgedeki Patriot'ları çekiyor Amerika Birleşik Devletleri. Valla Petri daha fazla açıyor herhalde. Görüyorsunuz daha fazla açıyor. Ama şunu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere geçen sene, İsrail bu sene, Amerika Birleşik Devletleri zaten epeydir burada değil mi? Zaten buradan hiç ayrılmadı. Irak'talar. Dolayısıyla bunların hepsi buraya şu anda yerleşmiş vaziyetteler. Şimdi burada bir jeopolitik temizlik yapılıyor. Yeniden bir jeopolitik dizayn aşamasına geçilmiş durumda. Yani planlı, ani bir şey değil bu. Şimdi burası ne olacak? Biz burayı koruyacağız, kollayacağız. Irak burayı koruyamıyor, kollamıyor diye bunlar Amerikan ve İsrail şemsiyesi altına alınacaklar bu bölge. İşte o zaman hani sözde Kürdistan, özde Siyonistan'ın gerçekleşmesi için çok önemli. Şimdi burada çok Pejaklılar var. Efendim burada Paklılar var, Komalalar var, işte Kabatlar var. Böyle örgütler var. Hep atları değişik, hep at değiştiren ama hepsi PKK olan örgütler. Bunlar da İran'a yönelik faaliyet gösteriyorlar. Bunların aklı kimde? Aklı Amerika ve İsrail'de. Sen İran'a karşı şu faaliyeti yap. Irak'a karşı sen şu isimle yap. Suriye'de YPG ol. Türkiye'de PKK ol. Ama hepiniz aynısınız aslında. Bunu buradan buraya, bunu buradan buraya değil oynatıyorlar. Bir proje örgütü bu. Abi İran Savaşı cephesinde PJAK'ın konumunu peki nasıl yorumlayabiliriz? Hani günümüz bir meseleydi Amerika Birleşik Devletleri için aşağıdan gelmesi aslında ama bugün de yeni bir cephe açıp açılmayacağı konuşuluyor bu PJAK meselesiyle. Şimdi burada şu Türkiye sınırlarında, İran'ın Türkiye sınırlarında bunlar sözde Kürdistan, özde Siyonistan kurmak istiyor. Kim kurmak istiyor aslında? İsrail kurmak istiyor. Şimdi bunun içinde aslında buralarda Türk bölgesi. Türk bölgesi ama buralar Kürdistan diyor adam. Buralar Kürdistan diyor yani. Özbeöz Türklerin yaşadığı yerler oldu size. Onun için de bu bölgede Türkler daha önceden de anlatmıştık sürülmeye çalışıyorlar. Şimdi bunlar buraya PJAK, PAK, Çabat, işte Kamala gibi örgütlerle buraya yerleşiyor. Bu ayrı ayrı örgütler. Fakat çok ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi. 22 Şubat 2026'da bütün bu İran'da faaliyet gösteren bu saydığım örgütler ve diğerleri bir ittifak anlaşması yaptıklarını, ittifak içerisine girdiklerini, bundan sonra birlikte hareket edeceklerini ilan ettiler. Hatırlıyor musunuz? Şubat ayında. Hiçbir şey rastlantı değildir jeopolitikte. Bu yapıldı. Aradan 6 gün geçti. 28 Şubat'ta İran'a saldırmaya başladılar. ABD ve İsrail.
Ve burada bu faaliyetler nedeniyle ben bu faaliyetleri yapıyorsunuz bana. Ya sen karakolları teslim ediyorsun PKK'lılara ama sen bende faaliyet gösteriyorsun diyorsun. Bak sen bende faaliyet gösteriyorsun diyorsun. Erbil'e hatta Süleymaniye'ye yani KDP'nin merkeziyle KYP'nin merkezine atışlar yapıyorsun, İHA gönderiyorsun, füze gönderiyorsun falan. Aslında buralarda hani böyle bir iki kişilik en fazla ölümlü saldırılar bunlar. Aslında onlar da ne kadar doğru bilmiyoruz ama en fazla benim gördüğüm böyle bir, iki yani iki basamaklı sayıya çıkmıyor hiç. Bu neden böyle dedim? Yani İran'ın müdahalesini nasıl yorumlayabiliriz buradaki bölgeye? Şimdi buradaki bölgeyi nasıl yorumlayabiliriz? Ben şimdi bir samimiyet testi soruyorum. Samimiyet testi şu. Kardeşim sen bu bölgede yani PKK'nın faaliyet gösterdiği İran topraklarında ki burayı resmen karakolları falan teslim edilmiş dedim ya ele geçirmişler falan. Sen burada operasyon yapıyor musun ki buraya operasyon yapıyorsun? Sen yani yurt içinde bu PKK'lara operasyon yapıyor musun? Geçen sene yani bu sene bir iki tane göstermelik bir şey yaptı. Onun dışında bir şey yaptı mı? Yapmadı. Şimdi o zaman buraya niye saldırıyor? Buraya saldırıyor. Bir, resmen ekmeklerine yağ sürüyor. Burası iyice Amerikan İsrail şemsiyesine girecek dediğimiz gibi. İkincisi Fav limanından değil mi? Kalkınma yolu geçecek. Burayı da istikrarsızlaştırıyor. Bu da Fav limanından da istikrarsızlaştırıyor. Dolayısıyla yani Fav limanından başlayıp buraya gelecek olan Ovaköy'e gelip de Türkiye'ye bağlanacak olan bu yolda demir yolu ve karayolu projesinde ki anlaşma imzalandı. Bir sonraki bölümde de aslında bunu konuşuyor olacağız. Evet, bu İran'ın pek istemediği bir şey. Dolayısıyla burasını istikrarsızlaştırma. Şimdi bunu ben söylüyorum şimdi. Bu anlaşma imzalanıyor. Körfez ülkeleri buna destek veriyorlar. Irak destek veriyor. Yani bunun gerçekten istikrarının sağlanmasını kim sağlayacak? Amerika hani buna destek vermemesi söz konusu mu? Destek veriyor. Amerika da destek veriyor buna. Kim sağlayacak? Amerika. Ne güzel ortam. Ben şunu söylüyorum. Önce, yani biraz ters gelebilir herkes ama bakın bu işler böyle bakmak lazım. Geriden şimdiye, ileriye bakmak lazım. Hep şekillendirildi bakın. İran'ın saldırılarıyla Lübnan işgal edildi. İran'ın saldırılarıyla Suriye'nin güneyi işgal edildi. İran'ın saldırılarıyla Saddam yıkıldı. Irak parçalandı. İran'ın sözde desteğiyle Suriye'deki varlığıyla Suriye parçalandı. Şimdi bu bir jeopolitik satranç tahtası. İran hani biraz da can derdinde. Onu da kabul etmek lazım. Yani o da can derdinde. Ya bu şunları göstermiyor bir kere. Onu tekrar söylüyorum. İran'a saldırmak gayrimeşrudur. İran'a saldırı kabul edilemez. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı kabul edilemez. Ama bölgede birçok konu var. Hem İran'ın kendi projeleri var. Hem Irak'ta merkezi yönetimle Irak'ın kuzeyi, Kürdistan'ı denilen o despot yönetim arasında bir şey var. Şimdi bazıları diyecektir ki orada ticaret yapıyoruz biz. Ticaretle sen bir sordun mu bakayım Türkçe tabelaların nerede? Türkçe hizmet veriliyor mu? Sen ona bak, ona bak bir. Ona bak. Türkler ne kadar rahat. Ya adam Kerkük petrollerine sahip çıkmaya çalışıyor şu anda. O yüzden burada sorun petrolde. Şimdi Kerkük petrollerinde biliyorsun BP, Kerkük Petrol'ün bir konsorsiyumla beraber BP, Kerkük petrollerini işletme, rezervlerini çıkartma, geliştirme, nakletme ve satış hakkı kazandı. Bu Kerkük petrolleri konusunda %15'te Türkiye aldı. TPA'da %15'ini aldı. Bir konsorsiyumda yer aldı. Yani şöyle de anlaşılmasın. Biz Kerkük'e sahip oluyoruz. Öyle değil. Ya bir konsorsiyum yapılıyor. O konsorsiyum içerisinde de %15 Türk petrolleri yer alıyor. Bu Kerkük petrollerinin de aktarılması konusu var. İşte bizim yumurtalık Kerkük boru hattının geliştirilmesi, açılması var. Bu petrol uzun zamandır çıkartılamıyordu biliyorsunuz. Bu Kerkük petrolüne bak Kerkük şunu tekrar göstereyim. Kerkük bir Türk şehridir. Musul bir Türk şehridir. Bu Kerkük'te bu Irak, Kürdistan'ı denilen bölgenin içerisinde değildir. Ama adam diyor ki bu petrolü ben satarım diyor. Tüh, bak ya kim diyor bunu? Barzani Talabani diyor. Ya ve neden? Çünkü boru hattı bunların üzerinden geçiyor. O petrolün sahibi benim diyor. Bak çiftsizliğe bak. Şimdi bütün bunlar aslında buradaki jeopolitik oyun. Belki de bu Kerkük petrollerini hakikaten alıp bunlara verecekler şimdi. Bu saldırılar neticesinde. Kerkük'ü de bunun içerisine katacaklar. Ve sonra da işte hani o büyük Orta Doğu projesi var ya hani büyüyorsun da sonra ipi kaçırınca yarısı gidiyor ya memleketin öyle. İşte kardeşim bunlar bak Irak bunları koruyamıyor. İran'da saldırıyor. Burada da var. Siz Türkiye bunlara bir hamilik yapın ya.
Kerkük'ü de bunların içerisine alın. Bak önce sen resmen bu başkasının yumurtasını sen taşıyacaksın yani. Ondan sonra da işte bu sorun böyle çözülür. Siz de görünüşte işte misak-ı milliye erişmiş olursunuz filan. Bunlar gelecektir yani yakında. Yani bu saldırılar devam ederse dozu ne kadar artabilir İran ya da İran'a yanıt verilir mi? Oradan bir cephe açılır mı? Tabii canım, İran'a buradan cephe açmaya çalışıyorlar zaten. Ya bu, hadi hep söylüyoruz ya, bu jeopolitik gerilim böyle sıtma gibi zaman zaman yükselen, zaman zaman alçalan şekilde bu bölgede devam edecek. İran'la gerilim devam edecek. Ama bu arada İran gerilimi nedeniyle Amerika ve İsrail ve de İngiltere bölgeye iyice yerleşecekler. İyice yerleşecekler. Yani bunu hiç unutmayalım. Bunların hepsi Amerika, İsrail ve İngiltere'nin işine yarayan şeyler. Ha burada saldırılar oluyor falan. Ya saldırılara bir baksanız, ya füze attılar, bilmem nasıl. Acayip bir gürültü çıkıyor ama içeriğinde bir şey yok. İçeriğinde bir şey yok. Yani siz hani normalde bir büyük saldırı olmuş olsa yüzlerce kişinin falan ölmesi lazım değil mi? Ya bir tane terör eyleminde zaten yüzlerce kişi ölüyor, değil mi? Öyle bir şey de yok. Dolayısıyla bu sınırı zayıflatmak, bu bölgede metrol varsa orayı da genişletmek, Kerkük'ü bu içerisine katmak, Musul'u da buranın içerisine katmak, buraları bunlara vermek, bu Irak Kürdistan'ı bölgesine vermek. İşte Türkmenler de ne alt yerlerse yesinler demek. O noktaya geliyoruz. Teşekkürler değerli Sağ olun. katkınız için. Yayını bu noktaya kadar izleyenler için GZT YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrımızı yapmış olalım. Noktalayalım.